Günaydın Elif'cim, hoş geldin. Günaydın Gonca'cığım, hoş bulduk. Merhaba. Bugün Elif'le koronavirüs sürecinde, onun hastalık sürecinde aslında ikinci aşama tedavi sonrası ikinci testin yapılması kısmını konuşacağız. Elif'cim bize aslında hangi gün nasıl test yapıldığını, sonrasında sonucun nasıl çıktığını ve bunun sonrasında doktorların tavsiyelerini, yönergelerini, yeni bir ilaç verildiyse bunların üzerinden kısaca bize bilgi verebilirsen çok sevinirim canım. Tamamdır tabii ki. Sonucum pozitif çıktıktan sonra testin yapıldığı özel hastaneden beni aramışlardı ve ayın 8'inde ikinci testin yapılması için beni tekrar hastaneye çağırmışlardı. Hı hı. Yani benim 29'unda ben sonucu öğrendim. Daha doğrusu telefonla bana açıp bildirdiler ilçe sağlıktan. Fakat ayın herhalde 27'si gibi falan çıkmıştı test yani yanılmıyorsam. Onlar işte herhalde 29'undan hesap ediyorlar. 8'i gibi beni çağırdılar teste. 8'de hastaneye gittim. Çok yoğunluk var tabii yani şu sıralar ilk başlardaki gibi değil. Devlete mi gittin, özele mi gittin onu da şey yapalım. Özel hastanede gidip ben örnek vermiştim ama onlar gönderiyorlarmış referans hastanelerine. Yine işte o çağırdıkları aynı yerdeki özel hastaneye gittim. Orada yine aynı şekilde boğaz sürüntüsü ve burun sürüntüsü aldılar benden ikinci test için. Ondan sonra da geldim ve yani orada herhangi bir doktor muayenesinden geçmedim. Hı hı. Çünkü kendilerinin çağırması üzerine gittiğimi beyan ettim zaten. Onlar da hani önce bir şey dediler, yani yanlış anlaşılma oldu yani. Oradaki hemşire hanım şey dedi işte hani beyana göre test yapamıyoruz, doktorun muayenesinden geçmeniz lazım. Yok dedim, siz beni çağırdınız, ben zaten pozitiftim. Ondan sonra öyle olunca zaten görüştüler. Dolayısıyla tekrardan doktorla konuşamadım. Zaten yoğunluk da vardı. Yani ve herhangi bir ilaç vesaire bir şey zaten verilmedi. Sonuç bekleniyordu. Sonucum da negatif çıktı. Hı hı. Ne Ayın güzel. ikisinde öğrendim onu da. Hı hı. Nasıl E, öğrendin? nabızdan kontrol ederek öğrendim. Çünkü benim anladığım kadarıyla hani sonuçlar negatif olduğu zaman çok dönüş sağlanamıyor. Çünkü yoğunluk var. Pozitif olduğunda aramışlardı yani. Negatif çıktığında kimse şey yapmadı. O beni o sırada arayıp bilgilendirmedi. Ben zaten gördüm. Ben gördükten sonra direkt aile hekimimi aradım. Aile hekimine haberi verdim. O da tabii çok sevinçle karşıladı. Onun yani ikinci testi pozitif çıkan vakaların olduğunu da söyledi. Dolayısıyla hani sevindirici bir haberdi bizim için. Fakat tabii yine bu karantina süreci devam ediyor. Neden? Çünkü ikinci test negatif çıktıktan sonra da bir 14 gün yine bulaş ihtimaline karşı kendimizi sakınmamız, korumamız gerekiyor. Ben tabii yani ailemle beraber karantinada olduğum için insan ister istemez şey yapıyor. Yani hassas davranıyor, kaygı duyuyor. Allah'a çok şükür bugüne kadar bir problem yaşamadık. Yaklaşık bir 5-6 gün daha kaldı. Yani ondan sonra artık tamamen hani yendiğimizi, işte antikorlar zaten şu anda gelişmiş anladığımız kadarıyla. Hı hı. Bakalım yani ondan sonra daha yani hala daha iyileşen hasta kategorisinde değilim şu anda. Peki bu süreçte şimdi 8'inde test yaptın, 12'sinde negatif olduğunu öğrendin. Aile hekiminle konuştun. Sonrasında sana neler yapman gerektiğini söyledim. Yani hani evet negatifsin ama hani zaten şeyi de maskeyi de konuştuk ama onun dışında işte kendine şöyle iyi bak, böyle iyi bak, işte ne bileyim vitamin almaya devam et vesaire gibi bir şeyler söylendi mi? Tabii şöyle yani ben onu aile hekimimle konuştum. Sadece yani ekstra zaten bir ilaç almıyorduk. Verilen ilaçlar bitmişti. Onun dışında aynı dikkatli beslenme düzenine işte vitamin takviyesine falan onlara devam ederek bu süreci de geçiriyoruz. Ama ondan sonra da zaten yani bana verilen bilgiye göre zaten ondan sonra da hani hepimiz için hala risk devam ettiği için yani dışarıya çıkmama, yine her türlü önlemi alma, bunların hepsi aynen devam ediyor. Öyle söylüyorlar. Ben de tam bilemiyorum ama hani bir daha geçirilebilir bu hastalık diyorlar. Tekrar geçiren insanlarda. İnsan şey oluyor hani ister istemez. Acaba mı diyebiliyorsun. Tabii ki çok Ama endişe verici. Yani
hani normalde bir hastalığı oluruz ve biter. Ona bağışıklık kazanırız ama şu anda zaten maskeyle geziyorsun. Uzunca bir süredir de maskeyle bir hayat sürüyorsun. Gerçekten çok böyle rahatsız edici de bir durum. Yani buna şükür, çok şükür. Keşke herkes bizler gibi böyle hani hafif diyebileceğim şekilde atlatsa. Hı hı. Yani insanların hakikaten çok zor zamanlar geçirdiğini görüyoruz. Bunun için hakikaten üzüntü duyuyoruz. Biz kolay geçirenlerdeniz diyorum ya, bizler şanslıyız. Yani benim artık bazen de insan psikolojisine güvenemiyor. Hani mesela zaman zaman yanmalarım oluyor. Yanmalar devam ediyor gibi oluyor. Nerede? Boğazında mı? Yani evet, böyle hani soluk borusu, mide gibi, hani mide yanması gibi de, bilmiyorum, bazen endişeden kaynaklanıyor belki diyorum falan, ama hani yapmıyorum ama bilinçaltında ister istemez insan, bir de tabii bu süreçte doktorumun da hani tavsiyesi oldu, yani kendine bak, hani dinle, Evet. herhangi bir terslik olursa, işte hani ateşin çıkarsa, öksürüğün olursa, işte yine bir tat koku kaybı vesaire, hani başka şeyler, rahatsızlıkları olursa yine de bizi haberdar et, hastaneye gel vesaire gibi. Yani dolayısıyla hani daha hala bu sürecin içinde olduğun bilincinde olduğundan Hı hı. bakıyorsun, var mı bir şey, yok mu? Çünkü yani kesin bir şey olmadığı için ortada. Sürekli E, kendini dinliyor durumdasın yani Yani aslında. En küçük şeyde şöyle bile. yapıyorsun, kaygıdan çok hani kontrollü olmaya çalışıyorsun. Hani erken algılayayım bir şey oluyorsa gibi, ama şu anda çok şükür şu anda ciddi bir semptom denebilecek bir şey yok. Peki Çok nasıl şükür. emin olacaklarmış Elif'cim? Yani bu hastalık tamam senden gitti. Üçüncü bir test mi var? Nasıl emin olunuyor? Şöyle, üçüncü testi ben şeyi de aradım. İlçe sağlığı aradım, sordum. Ben dedim hani şimdi ikinci testim negatif çıktı. Bir de tabii bu arada benim eşime ve çocuklarıma da test yapılmıştı. Hani Aha, ikinci bir test onlara gerekiyor mu diye aha. sordum. O zaman dediler, yok hani semptom yoksa şu an için öyle bir uygulamamız yok. Yani bir semptom yoksa ortada, ikinci test hani onlara negatif çıkmış onlar çünkü. Yani negatif çıkan birine bir daha bir semptom olmadı mı bir daha bir test hani yapmıyoruz. Aha. Aa, Ondan sonra yani şu anda kabul gören, yanılmıyorsam 28 gün mevzusu. Hani işte negatif de çıktıktan sonra karantina 14 gün. Ondan sonra herhalde iyileşen hasta listesine alınıyor insanlar. Anladım. Ondan sonra maskeyi çıkarabiliyorsun yani. İnşallah, inşallah çıkaracağım. İnşallah canım. Peki kendini şu genel olarak nasıl hissediyorsun? Onu da bir sorayım. Bir daha iyiyim, çok daha iyiyim. Yani o şeyler geçti. Ağrılar, göğüs ağrısı, yanma, efendime söyleyeyim halsizlik. Hı Bu hı. geçti. Tabii bu süreçte hepimizin dikkat etmesi gereken gerçekten psikolojimiz. Hı hı. Çünkü evet, yani normal hani rutinimizden şaştık. Hepimizin hayatı değişti. Ve evin içindeyiz. Yani özellikle hastalık sürecini geçiren insanlar karantinada olduğu için. Yani normalde bakma, yine de böyle bir işte dikkatli bir şekilde bütün tedbirleri alıp dışarı çıkıp bir markete gitsen bile bu bir hani insana bir değişiklik oluyor, ya da yani bir nefes alıp bir çıkıyorsun, yani aynı evin içindesin ve günlerce, aylarca bir dışarı çıkmadan, ama balkona bile yani çıkmıyorum hemen hemen. Hı hı, anladım. Süpersin. Yani onu bile yapmayınca insan hakikaten zaman zaman böyle, yani bir halsizlik, bir etkinlik hissediyorum, ama onu hissediyorum, yani hastalıktan dolayı değil, bu psikolojik oluyor evde artık, hani sürekli evin içinde kalmaktan belki de. Şimdi o yüzden işte bu 14 gün bittikten sonra inşallah çıkacak. İlk hedefim belki de markete gitmek olacak. Çok tatlısın. İnşallah 28 günü sağlıklı bir sıkıntı olmadan atlatırsın. İnşallah, ama şakası bir yana şöyle bir şey var. Bizim hepimizin özellikle bu dönemde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü insanlara bir hani hem bir sıkıntı geliyor artık. Hani ya yeter, hani tabii bir aydır işte evdeyiz falan diye. Hani geçen de işte bir arkadaşım söyledi, işte bir kurye paket getirmiş. Ağzı yüzü açık diyor yani. Maske yok, eldiven yok, hiçbir şey yok. Demiş ki niye takmıyoruz? Yani ne takacağım abi demiş. Yani insanları artık hani olmaya başladı bir yerden sonra. Ya işte bulaşacak da bulaşır.
gibi. Hani bu tedbiri elden bırakma safhasına geliyoruz sanki. Çok uzun sürdü. Ama yok sakın yani hakikaten aslında belki de en ciddi dönemler bu dönemler. Çünkü çok ciddi bir bulaş silsilesi var. Çok daha fazla risk var dışarıda öncekinden. Çok dikkat etmemiz lazım. Hakikaten yani. Hakikaten evde kala sonuna kadar destekliyorum. Çok zaruri ihtiyaç olmadıktan sonra yok yani. Maskesiz, işte tedbirsiz asla çıkmamız lazım. Zaten şimdi maske dağıtımına da başladı devletimiz. Eczanelerden de maske veriliyor ve maske artık zorunlu herkes için. O hani onu takmayan kurye arkadaşın da aslında herhalde şikayet edilirse takması sağlanabilir. Yani dediğinde çok haklısın. İnsanlar artık yani çok uzun sürdüğü için nasılsa bana bulaşacak modu da var. Hani tabii biz de söylüyoruz. Bu hepimize bir gün bir yerde bulaşacak gibi konuşuyoruz ama bu demek değildir ki maskeleri çıkaralım, eldivenleri çıkaralım. Sonuçta çok kötü bir şekilde bu hastalığı geçirmek de var. Yani genç olmaya da güvenmemek lazım. Çünkü aslında genç yaşta ölen de birçok insan var. Genç vakaları da görüyoruz. Şakası yok. Geçirememek var bu hastalığı yani. Bu hayatı yaşayamamak var. Çok ciddi. Şaka değil. Aynen. O yüzden elimizden geldiğince o şeyleri bırakmayalım. Elif'ciğim çok teşekkür ederim bütün bu sürecini bizimle paylaştığın için. Gerçekten hepimiz için dönüşler de bu şekilde çok yararlı bir süreçti. Benim için de özellikle bu kadar yakınımda olan bir insandan bu bütün süreci dinlemek çok gönül rahatlığı verdi bana. Umut oldu gerçekten. Umarım izleyen herkese de böyle hissettirmiştir. Çok çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten herkese şifalar, acil şifalar diliyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu sorular vardı önceki videomuzun altında. Bazı sorulara gözüm takıldı. Onları cevaplayalım istersen. Onları cevaplayalım. Yani benim aklımda kalanlar, senin elinde not varsa istiyorsan o sırada gidelim. Var var aynen ben de bir baktım neyi insanlar neyi merak ediyor onlara da yer verelim diye. Bakalım. Şeyi sormuşlar Elif'cim. Canan diye biri çok geçmiş olsun bu hastalık kaç gün sürüyor? Bayağıdır iyileşen hastaları dinliyorum. Bütün belirtileri Şubat ayında ben geçirdim. Bir aydan fazla göğüs ağrısı çektim. Hem hastalığın kaç gün sürdüğünü hem de burun akıntısı görüp görmediğini, yaşayıp yaşamadığını sormuş. Bende burun akıntısı hiç olmadı. Hastalık da şöyle, yani tat koku kaybının süresini soruyorlarsa eğer, bende çünkü ilk öyle başladı. Yani halsizlik ve tat koku kaybı ile başladı. Biraz da işte bu ağrı ve yanma ilk başlarda sonra şiddetlendi. Tat koku kaybı yaklaşık 10-12 gün kadar sürdü. Ağzımın içinde öyle bir sur vardı. Beyaz bir tabaka kaplamıştı. Ben söylemiştim sanırım onu videoda. Beyaz bir tabaka kapladı ağzımın içine. Hatta diyordum ya diş fırçasıyla fırçalıyorum işte çıkmasına çalışıyorum ama çıkmıyor diye. O tabaka da devam etti. O 12 gün, 10-12 gün kadar. Daha sonra işte o tabaka azaldı ve o tat koku geri gelmeye başladı. Peki bu dilinde mi oluyor, bademciklerinde mi oluyor, bütün ağzında mı? Nasıl? Dil ve de damak. Bende öyle oldu yani. Bademcikte bir şişmen olmadı herhalde. Yok olmadı. Tat ve koku kaybını da sormuşlardı. 12 gün kadar sürdü diyorsun değil mi? Evet. Hatta ben işte o başka bir özel hastaneye gittiğimde orada bana dahiliye hocası şey demişti. Yani üst solunum yolu enfeksiyonlarının bazıları 3 haftaya kadar tat koku kaybına sebep olur demişti. Ama ben işte doktora onun üstüne basa basa anlatmaya çalıştım. Yani bu tat koku kaybı öyle hastalandığımız zaman ağzımızın tatsızlaşması gibi bir şey değil. Yani bir arkadaşımız hatta yüzde kaç tat koku kaybı olmuştu diye sormuştu galiba. Yani %100 yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne tat ne koku hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, açlığımı hissetmiyordum. Yani aç mıyım, tok muyum bilmiyorum, hissetmiyorum yani. O çok enteresan bir şey. Anladım canım. Başka soru var mı diye hemen bakıyorum. Mesajlarda ben de aynı belirtileri yaşıyorum ama test sonucum negatif çıktı diyen çok var. O çok enteresan. Yani evet, ona gerçekten bir şey söyleyemem ama şöyle benim eşimde de ben ilk videoda anlatmıştım. Eşimde
Yani benim boğazımı kötü hissetmemden sonra o ateşlendi ama onun öncesinde onun ishali de vardı. Onda bütün belirtiler vardı. Yani işte öksürük, yüksek ateş, efendime söyleyeyim işte ishal oldu, hafif bir akıntı vardı burunda falan. Ama onda da işte ne kadar sonra yapıldı? İşte ayın 16'sında ateşlendi o. 30'unda yapıldığında negatif çıktı. Aynen. O hastalığı aslında kendi kendine, eğer ki pozitif değilse, kendi kendine geçirmiş oldu aslında. Yani o arada o üst solunum yolu tedavisi uygulandı ona yani. Ama COVID-19 testi yapılmadı. Birçok kişi benzer şeyler yaşadığını söylemiş enteresan bir şekilde. Başka? Nefes daralması şikayeti var mıydı demişler. Nefes daralması. Nefes daralmam oldu şöyle. Yani ayın o 13'ünden itibaren olmadı. Ayın 13'ünden sonraki süreçte göğüste ağrı ve şiddetli yanmam olmuştu. Ama ayın 20'sinden sonra yani 22, 23 o civarlarda 24 hastaneye gidip test yaptırdığım gün zaten nefes daralmamı da söyledim. O zamanlarda artık nefeste darlık hissediyordum yani nefes rahat. Nefes darlığı doktora gidip ilaçlar almaya başladıktan sonra hemen geçti mi, yoksa o da bir süre devam etti mi? Yok, o bir süre devam etti. O zaman yani tahmini kaç gün böyle bir nefes darlığı çekmişsindir? Ayın herhalde yani 22'si gibi başladığını kabul edersek o da bir 15 gün sürdü yani. Onun yüzdesi var mı? Böyle hani %20 gibi, %50 gibi çok daraldım. İşte hani entübe hastalar galiba bu nefes darlığı çok yüksek olup cihaza bağlanmak zorunda kalanlar. Sende öyle bir şey olmadı. Allah'a çok şükür benim hiç o kadar kötü olmadı. Benim zaten normalde hani kansızlık ve kansızlıktan dolayı çarpıntım da olur. Nefes darlığı asabi de olabiliyor tabii bu. Ama benimkinde öyle bir şey olmadı. Yani yüzde ne kadar diyeyim size, belki o 40'tı en kötü zamanında, belki %40, %50 en fazla yani. Tamam. Başka bakalım neler söylemişler. Size hangi ilaçlar verildi demişler. Ben buna hep aynı cevap verdim. Hani ilaç tavsiyesi sormayın arkadaşlar. Biz çünkü ne ben ne de Elif doktor değiliz. Ben sadece yaşadığımı anlatıyorum, deneyimimi paylaşıyorum. Dolayısıyla yani o üst solunum yolu tedavisi zamanında antibiyotik vermişti doktor. Onun sonrasında da hastanede test günü örnek aldıklarında yine antibiyotik verdi. Yani o üst solunum yoluna fayda sağlayacak. Hani ilaç ismi vermeyi çok yanlış buluyorum, çünkü şu anda bizi izleyen belki de çok küçük yaşta insanlar da olacak. Yani tabii ki o ilaçlar herkese verilmiyordur ama yine de yani ilaç ismi paylaşmayı ben hiçbir zaman doğru bulmadım. Çünkü biz kendimizin doktoru değiliz. Her ne kadar işte belirtileri göstermemize rağmen belki de test yapılmaya uygun bulunmuyorsak da bunun kararını verecek yine bizler değiliz. Mecburen devletimize, doktorlarımıza, onların söyleyeceği tedavi şekline uymamız lazım. O yüzden ilaç ismini soranlara da hani ilaç ismi paylaşmadığımızı söyledik. Bir kere de buradan söyleyelim. İlaç ismi paylaşmadık. Siz de yorumlara ilaç ismi yazmayın. Ben siliyorum. Başka? Senin çok bilinçli olduğuna dair güzel yorumlar var. Teşekkürler var. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten çok böyle bu süreci çok güzel idare etmişsin. Sağ olun, teşekkürler. Yani evet, elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalıştık. Yani bir şey vardı orada, evet, onu söyleyeyim. Çamaşır suyuyla maske yıkamak mevzusu. Çok doğru, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben de yani onun farkındaydım ama şöyle ki hani benim normalde o tat koku kaybı gittikten sonra normalde çok iyi koku alabilen bir insanım. Yani zerre kadar bir şey bile hani alabilirim. O maskelerin birçoğunda yıkadıklarımda en ufak bir hani koku kaldığında onu zaten takamıyorum. Rahatsız ediyor beni. Ki yani çok iyi duruladıktan sonra havalandırıyorum da aynı zamanda, ama şu anda artık maske sıkıntısı hani kalmadı. Bakalım başka kaldı mı? Herhalde bitirmek üzereyiz. Yine hala iyileşti, testi negatif çıktığı halde
problemleri geçmeyen insanlardan bahsediyorlar. Yani dediğim gibi burada birazcık psikolojik de olabilir. Çünkü kendimizi çok dinliyoruz. Hepimiz içerideyiz yani uzunca bir zamandır. Gerçekten hani hasta olanlar ayrıca dikkat ediyor ama hasta olmayanlar da, yani ben de kendi adıma gerçekten çok bunaldım. Bir de kardeşim benim dışarı çıkmak zorunda çalıştığı için. Ondan böyle olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Kendimi orada ayrıca bir ne denir? İzole etme çabam var. Onun dışında markete bile o gittiği için ben gitmiyorum. Hani bayağıdır evden çıkmıyorum yani. O da böyle gerçekten çok tatsız bir durum. Hele ki bizim gibi dışarıda içeri girmeyen, bir de bahar da geliyor. Hepimiz böyle 4 mevsim insanları, özellikle dışarı çıkmayı falan seven milletin insanlarıyız yani. O yüzden hele benim gibi gezgin bir insana asla iyi gelmiyor yani. O yüzden çok normal aslında bu kadar psikolojimizin kötüye doğru gidiyor olmasının bu bir sebebi de bu. Ona dikkat etmek lazım. Gerçekten kendimizi olabildiğince pozitif şeylerle doldurmak lazım. Ben açıkçası haberleri izlemeyi bıraktım. Gerçekten bana çok kötü hissettirdiği için. Ben de artık eskisi gibi, ilk başlardaki gibi izleyemiyorum. Çünkü kendim için iyi olmuyor yani. Bir miktar yine bakıyorum her gün de. Ama çok hani her akşam oturup işte o sohbet tartışma programlarını falan izliyordum. Artık izlemiyorum. Çok. Yani yapılabilecek güzel ve pozitif birçok şey var. Onlara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum ben de. Başka bir soru var mı bakalım? Bademcikleri şişti mi diye sormuş. Çok şişmedi. Benim şişmedi. Galiba hepsine şey yaptık. Ben şunu da söyleyeyim. Şimdi normalde benim etrafımda gördüğüm, duyduğum, haber aldığım insanlardan artık çok net bir şekilde söyleyeceğim şey şu: ki herkes de farklı bir şekilde seyrediyor bu hastalık. Sende tat, koku ve diğer belirtiler varken kimisi yüksek ateş, inanılmaz bir nefes darlığı. Bir arkadaşım da mesela, gezgin arkadaşlarımdan bir tanesi, sadece boğazda kalmış. Ciğerlere hiç inmemiş. O da inanılmaz bir boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi yaşamış mesela. Onu da ikna edebilirsem onunla da bir video çekip anlatmak istiyorum onun sürecini de, ama o konuşamıyormuş mesela bir süredir falan, hani o kadar çok bir bademcik ağrısı olduğu için. Dolayısıyla herkes de farklı seyrediyor. Bir de şunu fark ediyorum ben, bilmiyorum insanların deneyimi nasıl ama her hastalık şu ara biraz ağır geçiyor sanki. Yani normal bir grip de olsan böyle biraz ağır geçiyor. Ya da öncesinde mesela bu hastalık daha henüz Türkiye'ye girdiği söylenmeden önce de mesela ben bir rahatsızlanmıştım. Hayatımda öyle bir ağrı, hastalık yaşamadım yani. Böyle inanılmaz bademciklerim şişti. O beyazlık muhabbeti mesela bende de olmuştu. Hani sorsan o dönem zaten korona bizde yoktu. Benim zaten bulaşma ihtimali de yoktu bana. Hani böyle bir temasım olmadığı için, yurt dışına falan da gitmediğim için yakın zamanda. Ama her hastalık sanırım böyle birazcık ağır geçiyor. Olabildiğince kendimizi hani bu farkındalıkla dinlemekte fayda var. Hani başka hastalıklar da bu sürede olmaya devam ediyor. Her şey korona değil ama hani dikkatle bakıp gerektiğinde senin de yaptığın gibi doktorlara hani ben kötüyüm, benim testimi yapın diye ikna etmeye çalışmak gerekli olabilir. Çünkü bir de tabii ki bunu söylemek lazım. Şu anda hastaneler dolu. Bir sürü vaka var ve insanlar çok daha ciddi vakalarla uğraştıkları için belki de bazılarını çok göremiyorlar, emin değilim. Ya da onlara hafif geçtiği artık bilindiği için üstüne gitmiyorlar. O yüzden hani bunları da anlamak da lazım. Empati yaparak ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Evet maalesef. Yani hoşgörülü de olmak lazım. Hakikaten hastalık psikolojisi çok zor bir şey. Ve insanların yoğun bakımlarda hani yatan hastaların, onların yakınlarının gerçekten hepsinin desteğe ihtiyacı var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Aynen. Sağlık personeli de gerçekten elinden geleni yapıyor. Onlara da hakikaten tekrar teşekkür ediyoruz. Zaten bu sürecin kahramanı onlar. Biz de buradan sevgilerimizi iletelim gerçekten. Allah hepsine güç kuvvet versin. Amin, aynen öyle. Çok teşekkür ederim canım. Dilerim. Herkese şifa diliyoruz. İnşallah bir an evvel dünyaca bu işten kurtuluruz. İnşallah. Tekrar normal günlerimize geri döneriz. Allah bütün hastalara şifalar versin. Hepsine İnşallah. sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim.
Ben de izleyenlere, güzel yorumlarını eksik etmeyenlere çok teşekkür ederim. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen bu videonun ya da diğer videonun altına yazın. Diğer videoyu da henüz izlemeyen varsa onu da izleyin. Orada da genel olarak neler yaşandığını anlatmıştık zaten. Bundan sonra yani ikna edebilirsem o gezgin arkadaşımın da, çünkü süreci çok farklı olduğu için onunla da bir video çekmeyi ve bu konuları anlatmayı ve biraz da seyahat ve korona konularını konuşalım istediğim böyle birkaç video çekeceğim inşallah. Takipte kalın. Senin sürecini de yine 28 günün sonunda çok kısa bir videoyla duyururuz diye düşünüyorum. Çünkü artık bu süreci takip eden birçok insan olacak. Onlar da hastalığın yeniden nüksedip etmediğini, tamamen geçip geçmediğini bilmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Takipte kalın. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim herkese izlediği, sana da katıldığın için canım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.